Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere muhteşem bir pastane poğaçası tarifim var. Yapın, atın buzluğa. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık suyu kasemize boşaltalım. Yani sıcak olmasın da ılık olsun. Buna lütfen dikkat edin. 2 yemek kaşığı dolusu şeker. 1 paket de mayamızı ekleyelim ve tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra tezgahta 1-2 dakika bu şekilde bekletelim. 1-2 dakikanın sonunda yarım su bardağı sıvı yağ. Ben bütün malzemeleri sizlere açıklama bölümüne gram olarak da yazacağım. 1 tam yumurta, 1 yumurta akı, 1 yumurta sarısını kenara ayırdık. Şöyle 1 dolu yemek kaşığı yoğurt, süzme yoğurt kullanabilirsiniz, kuark kullanabilirsiniz. Gram olarak da 75 gramda, onu da belirtmek isterim. Hepsini pürüzsüz olunca bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettik. Hepsini pürüzsüz bir şekle getirdik. Şimdi unumuzu ekleyelim ve tahta kaşığımızla kabaca yoğuralım. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, 5 maksimum 5,5 su bardağı yeterli oluyor. Ama siz dikkatli ekleyin, hamurunuz sert olmasın. Yani sert olursa çözüm yok ama cıvık olursa çözüm kolay, un takviyesi yaparsınız. Şöyle kabaca bir toparlıyorum. Bu aşamada 125 gram gördüğünüz gibi oda ısısında gayet güzel yumuşamış tereyağımız var. Onu ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Hemen yine belirtiyorum. Bu yoğurma esnasında baktınız ki hamur elinizin altında anormal derecede yapışkan, çok az un takviyesi yapabilirsiniz benim gibi. Bakın böyle çok az serperek yapıyorum. Yani un takviyesi demek 1 su bardağı unu dökmek değil. Onu da belirteyim. Siz yoğurdukça hamur kıvamını alacaktır. Unu çok fazla eklemeyin. 5-6 dakika güzel bir şekilde yoğurun. Bu bir poğaça hamuru. Poğaça hamuru olduğu için de çok iyi yoğurmanız gerek. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvamı bu şekilde olmalı. Yani ne diyoruz? Fıstık gibi bir hamur yoğuralım. Onun da kıyısını köşesini toparlayıp mayalanmaya bırakalım. Yani hamurun zaten şu an elimdeki kısmından bile anlamışsınızdır tarifin ne kadar güzel olacağını. Mayalanmaya bıraktım. Bakın kapağı bile kaldırdı hamur. 50 dakika kadar mayalandı. Tel tel şahane bir kıvamı vardır. Şimdi hamurumuzdan bezelerimizi alarak tezgaha hazırlayalım. Yani poğaçalarınızın büyüklüğü tamamen size kalmıştır. Ne kadar büyük yapmak istiyorsanız o şekilde bezelerinizi alabilirsiniz. Ben yine bezeleri saymadım. Biraz sonra tepside hızlıca sayıp size söyleyeyim. Bütün bezeleri aynı olacak şekilde aşağı yukarı göz tartısıyla alarak tezgaha hazırlıyorum. Bu aşamada un kullanmanıza gerek yok. Hamur elinize yapışmıyor. Bezelerimizi aldık. Şimdi iç harcı için 150 gram peynirimiz var. İçine de biraz maydanoz kıyarak hazırlamıştım. Ve şekil vermeye başlayabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir tane bezeyi alın. Bezeyi yaptığınız kısmı arkaya getirecek, yani düz tarafı alta gelecek şekilde tezgaha koyun. Elinizde şöyle bir yuva açın ama kenarlarının dombilisini söndürmeyin. Oralar kalsın. İçine 1 tatlı kaşığı dolusu peynirimizi ilave edip kapatalım. 2 farklı teknikte kapatabilirsiniz. Bu ilki, böyle kapatıp elinizle de tam o kenar kısmına basabilirsiniz. Yani bu bir teknik. İsterseniz böyle yapın. Artık ikinci tekniği de size göstereceğim. Yani bu orijinal şekli vermemiz gerekiyor. Tekrar bir tane daha beze alıyorum. Yine ters çeviriyorum. Ortasını şöyle yuva yaparak açıyorum. 1 tatlı kaşığı peynir ekleyip katlıyoruz. Bunu da orijinal katlama stilini göstereceğim size. Böyle katlayıp baş parmağınızın olduğu kısımla basarak kapatıyorsunuz. Yani aslında pastane poğaçası bu şekilde kapatılıyor. Yani orijinali böyle ama fark etmez yani. Önemli olan şu dudakları söndürmeyin. Şöyle yakın çekimle tekrar göstermek isterim. Bütün poğaçalarımızı aynı şekilde şekil vererek hazırladım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Bu arada 12 tane poğaça olmuş, onu da hızlıca saydım. Gördüğünüz gibi hepsine aynı şekli verdik. Çok güzel görünüyorlar. Üzerine bir mutfak havlusu örterek tepsi mayası için dinlendirelim. Havalar sıcak olduğu için 25 dakika yeterli olur. O tepsi mayasını alırken biz de yüzeyine sürmek için 1 tane yumurta sarısı ayırmıştık. 1 yemek kaşığı süt,
bir tatlı kaşığı veya çay kaşığı kadar da pekmez ilave edip güzelce açalım. Pekmez ona çok güzel bir renk ve aroma ekliyor. Varsa ekleyin ama yoksa da sorun yok. Ve 25 dakikanın sonunda poğaçalarımızı gördüğünüz gibi 2 kat kabardı. Şimdi söndürmeden üzerine güzelce yumurta sarımızı sürelim. Şöyle size her açıdan da gösteriyorum ki hem şeklini hem kıvamını hem nasıl kabardığını görmeniz için. Biliyorsunuz fırına vermeden önce bu tarz hamur işlerinde bir fısfısımız bulunsun. Üzerine birkaç defa arıtılmış suyu fısfısla serpeleyip fırına verelim. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Biraz sonra suyu neden serptiğimizi de anlatacağım videonun ilerleyen kısmında. Ben yaklaşık 40 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım, iyice nar gibi kızarsın diye ve fırından çıkarıyorum. Poğaçalarımız tekrar kabardı. Yani başından sonuna kadar 4 kat diyebilirim. Şöyle güzelliği size göstermek istiyorum. Yani yıllar önce vermişim ben bir pastane poğaçası. Çok yüksek oranda tereyağı kullanılmıştı orada. Bu tarifimde tereyağı oranını azalttım. Malzemelerde biraz oynama yaptım. Sonuç inanılmaz güzel oldu. Hemen bütün poğaçaları bir tele alıyorum terlememesi için. Çünkü altı terlerse yumuşamaya başlar. Hemen bir tele aldım. Sunum için bahçeye çıkardım. Hemen size şöyle detaylıca gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarım, ben bu bahçe çekimlerini genelde o sıcağın tam tepemde olduğu zaman yapıyorum. Bakmayın böyle çaktırmadan doku testi yapıyorum ama inanın ki anormal derecede sıcak, onu da belirteyim. Ve ben doku testine geçtim bile. Yumuşaklığına bakın sevgili arkadaşlarım, pamuk gibi. Hiç hazır almanıza gerek yok. Poğaçalarınızı pişirdikten ve tamamen soğuduktan sonra iyice paketleyerek buzluğa atın. İstediğiniz zaman kahvaltınıza, çay saatlerinize, çocuklara çıkınca ellerine vermek için çıkarabilirsiniz. Benim istediğim 13 yıldır ekmeğinizi, poğaçanızı, mesela 3 gün önce Berliner tarifi verdim. Gerçekten Alman izleyicilerimden bile büyük takdir topladım. Ben hazır olan her ürünü evde yapmanız için çok çaba sarf ediyorum. Çünkü hazır ürünlerin arkasının paketi bir okusanız oradaki numaralar, ismini bilmediğimiz maddeler, yani ne gerek var ki, vücudumuzda kalıyor. Hele çocuklarımızı sağlıklı besleyelim. Neyse, konuyu fazla uzattım. Hemen birkaç konuya daha değinmek isterim. Poğaçayı bu yapmış olduğum tarifimi protein oranı 10 olan bir unla yaptım. Fırına vermeden önce fısfıs yapmamın sebebi fırının içerisinde nemli bir hava oluşturması. Bu da poğaçanızın güzel kabarmasını ve yumuşak olmasını sağlıyor. Söyleyeceklerim bitti. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.